Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Bu yöntemle yaprak sarmanızı pişirin. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Evet, tarifimize hemen başlayalım. 2 kiloya yakın yaprağım var. Bahçeden topladım. Demet haline getirdim. Kaynayan sıcak suyun içine yapraklarımı atıyorum. Evet, yaprakları attıktan sonra suyun içine kadar yapraklarımızı bastıralım. Evet, yapraklarımızı yumuşayana kadar haşlayalım. Ara sıra ters düz yapalım. Evet, yapraklarım bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, kontrol ediyorum. Yapraklarım yumuşamış. Fazla suyunu süzerek hemen geniş bir tepsinin içine alıyorum. Evet, tüm yaprakları tepsiye aldıktan sonra soğutmayı bırakalım. Evet, yapraklarım hazır. İç harcımız için 7 adet orta boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Tencerenin içine alalım. Bol zeytinyağında kokusu çıkana kadar kavuralım. Evet, ara sıra karıştıralım. Su bardağı pirinci üzerine ekliyorum. İki buçuk tatlı kaşığı tuz. Evet, pirinçleri topak olana kadar sürekli karıştırarak yüksek ateşte kavurmayı bırakıyorum. Bir su bardağı su ekleyelim. Hızlıca karıştırarak kapağını kapatalım ve demlenmeye bırakalım. Bir demet maydanoz, yarım demet taze nanem var. İnce ince kıyıyorum. Soğuttuğumuz iç harcın içine alalım. Karabiber, pul biber, kuru nane, isot ekliyorum ve karıştırıyorum. İç harcımız hazır. Yaprakları düz bir zeminin üzerine seriyorum.
bolca iç harcı koyduktan sonra kenarlarını kapatarak sıkıca sarıyorum. Evet, iç harcım bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet, iç harcım bitti. Hepsini sardım. Biraz yaprağım attı. Daha sonra sarmak için kenarda bekletiyorum. Evet, tencereye videodaki gibi sarmalarımızı dizelim. Ortası boş olacak şekilde dizdiğimizde sarmalarımız eşit bir şekilde daha lezzetli pişiyor. Mutlaka bu yöntemi deneyin. Evet, sarmalarım bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi hepsini dizdim. Evet, bir miktarını küçük bir tencereye alıyorum. Daha sonra pişirmek için gözüme fazla geldi. Ayırıyorum. Tuz serpelim. Şöyle 1,5 tatlı kaşığına yakın tuz serpiyorum. Ve tavuk suyu. Tavuk suyu yerine el suyu da kullanabilirsiniz. Kapağını kapatalım. Kaynayana kadar yüksek. Daha sonra kısık ateşle pişirelim. Evet, suyu azalınca üzerine bolca zeytinyağı gezdirelim. Kapağını kapatarak pişirme işlemine devam edelim. Evet, sarmam pişti. Biraz dinlendirdikten sonra servise hazırlayabiliriz. Lokum gibi yaprak sarmam yemeğe hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.